Gençlik rüzgarı esmeye devam ediyor ve neredeyiz efendim? Diş hekimi, protez uzmanı Doktor Melih Şengül'deyiz. Nasılsınız? İyi misiniz? Sizi gördüm, daha iyi oldum. Vallahi Bugün ben de oldum. harika görünüyorsunuz. Siz de öyle. Gülümsemeniz bir harika. Yani daha önce konuşmuştum. Çok güzel gülümsüyorsunuz. Aramızda kalsın, ben galiba size geleceğim. Daha da güzel kahkaha atarak çekeceğim programları. Güzellik Bayıldım yaptıklarınıza. Güzellik bir güçtür. Gülümseme de onun kılıcıdır diye bir söz vardır. Çok hoşuma gider. Doğru. Gülümseme gerçekten böyle güzellik kavramının böyle en önemli unsurlarından birisi. Ama biz bugün Sağlık. biraz böyle toplumda çok yaşanan ve sebebi bilinmeyen rahatsızlıklardan biri olan, daha önce de konuşmuştuk, çiğneme sistemi rahatsızlıkları ve bunun yani eklem, kas, bütün bu temporomandibular Aslında bir sistemi. sürü başka şeylere sirayet ediyor Evet. ve sebebi de bulunamıyor, bilinemiyor. İnsanlar doktor doktor dolaşıyor diye konuşmuştuk. İşte bu birçok kere aslında kaynağı bunun dişlerin kapanış ilişkisindeki bozukluk olabiliyor. Biz eskiden bunu çok bilim dünyası, tıp dünyası çok tartışıyordu. Böyle bir ilişki var mı? Diş kapanışı mı bu sebeple, yani bu rahatsızlıklara sebep oluyor diye. Ancak artık günümüzde teknolojilerle biz 3 boyutlu bu aldığımız kayıtları aynı zamanda dinamik olarak hareketli de yapabiliyoruz. Yani hastayı bağladığımız bir algılayıcı cihazla ve sensörler yardımıyla dişlerin temas noktalarını, bozukluğunu, bu temas noktalarının bozuk oluşundaki o dengesizliğin eklem üzerindeki yarattığı yükü de gözlemleyebiliyoruz aslında. Ama bu cihazlar her doktorda yok. Ben şimdi bunu mesela ilk defa görüyorum. Siz bayağı son teknolojiyi sağlam takip edip çok da uygulamada Evet, zaten çok yeni faydalanıyorsunuz. teknolojiler bunlar dünyada. Bakın eklemlerin birisi çok koyu renk, birisi açık renk. Bu böyle o eklemlerin aslında dengesiz bir şekilde kapandığını gösteriyor. Bakın zaten aşınmış o bölge. Yani o bölgedeki disk, kıkırdak doku artık aşınmış, gitmiş, artık kemikle kemik yüzeyi birbirine sürtecek noktaya gelmiş artık. Evet, görünüyor. Şimdi bunları biz bu kayıtlarla gözlemleyebiliyoruz ve tedavi edebiliyoruz. Bakın çok bunun tedavisi nasıl yapılıyor? Ben biraz bugün ondan Evet. bahsetmek istiyorum ve yine bir hasta misafir edeceğim. En iyi onlar anlatıyor kendilerini çünkü. Biz burada gördüğünüz gibi bir plak yapıyoruz. Ama bunları yine dijital üretiyoruz ve bu plaklar 24 saat boyunca ağızda kalıyor. Ve bütün çiğneme sisteminin dengesi aslında bu plağa göre tekrar programlanıyor. Yani kaslar tekrar programlanıyor. Bu erken temasların, kapanıştaki dengesizliklerin zihnimizde yarattığı, beyinde yarattığı tehdit bize aslında diş sıkmamıza, diş gıcırdatmamıza sebep olabiliyor. Bu tehdidi ortadan kaldırdığımız zaman kaslar gevşiyor. Şimdi bu plakları yapıyoruz ve bu plakları hastaya verdikten sonra haftalık takiplerle bir süreç yaşıyoruz ve hep ince kağıtlarla çok ince, hassas bir şekilde ağızda uyumluyoruz. Çok böyle dengeli bir kapanışa doğru gün be gün gittikçe işte bu eklemlerin üzerindeki yük, kasların kendi yönünde çalışması sağlanmış oluyor. Yük azalmış oluyor O eklemlerde. eklemler kendi kendine bir şekilde vücudun doğal mekanizmasıyla tedavi ediyor gibi bir şey mi? Ya eklemin dönerek rotasyonel kapanma dediğimiz şekilde böyle yüksüz kapanması lazım. Yani dönerek kapanıp sonra tık diye bütün dişlerin aynı anda temasa gelmesi lazım. Evet. Şimdi sağlıklı olan bu. Bizim doğada gördüğümüz en sağlıklı dişlerini uzun hayatı boyunca ağızda sağlıklı bir şekilde koruyabilmiş insanlara baktığımız zaman ortak yönleri bu. Eklemleri böyle rotasyonel kapanıyor ve tık diye dişler birleşiyor. Burada problem olduğu Şimdi zaman o eklemleri bir bozuyor. tahterevalli gibi düşünün. Şimdi oradan gelip o kapanış noktasındaki erken temastan dolayı kaslar farklı bir açıda kapatmak zorunda kalıyor ve orada çiğnerken sürekli olarak eklemde böyle bir hareket meydana geldiği için işte Hem ekleme zarar veriyor bu hem başka eklem, sorunlara yol bir açıyor. de kaslar çok güçleniyor tabii bu sistemi burada tutabilmek için. Bütün vücutta omurga sağlığını bozan, işte kaslarda dengesizlikten dolayı bir takım ağrılara neden olan, eklem bozukluğundan dolayı işte en başta kulak semptomları. Bir de tabii dişlerde ciddi aşınmalar bu şekilde gözlemleyebiliyoruz. Bu plakları çeşitli şekilde yapabiliyoruz ama bizim esas istediğimiz şey sistemi rehabilite ettikten sonra dişleri genetik formlarındaki hiç aşınmamış hallerindeki en ideal kapanışına getirmek. Bu da aldığımız kayıtlardan sonra o dişin aşınma paternlerini tamamladığımız bir tasarımla hastanın hem ortopedik kapanışının tam olduğu
eklemine yük binmediği hem de dişlerin o noktada ideal şekilde kapandığı bir tedaviyi sağlarsak ki bu bizim biyolojik model dediğimiz doğadaki en iyilerin bir ortalaması diyebiliriz buna. Buna ulaşmak istiyoruz. Buna ulaşırsak hastamızı aslında eklem sağlığını koruyacak şekilde getirmiş oluyoruz. Peki ne kadar sürüyor bu mesela bu plağı ne kadar takma kişiden hasarı 2 ayla 1 yıla kadar mesela sürebiliyor. Daha fazla da sürebilir. Eklemdeki hasara bağlı. Ama genel anlamda ortopedik dengeyi Sadece sağlamak... bunlar peki o eklemdeki hasar gidiyor mu yani süreçle Hasarın beraber? gitmesi önemli değil. Oradaki Eski hareketi haline doğru hale getirdiğimiz getireyim. zaman orası artık üstünde travma gelmediği için semptomlar da ortadan kalkmış oluyor. Aynen. Hareketi düzenlemiş oluyoruz. Yani bunu tabii fizyoterapiyle destekleyebiliyoruz. Benim bir hastam var. Size onu tanıştırayım. Davet edelim Evet, mi? davet edelim. Kendisini anlatsın. Aynen bu anlattığımız konulara Daha iyi yaşadı olur. Tamam. kendisi. Tamam süper davet edelim o zaman. Peki. Evet efendim, Binnur Hanım benim geldiniz. sevgili Teşekkür hastam. ederim. Bir süreç yaşadık sizinle. Sevgili hocam. Ne kadardır tedavi? 2021 Ekim'de Ne şikayetler mi vardı? Kısaca söyle. hocam şöyle benim 2020'den itibaren Hoca Baş- biliyor bana anlatın. Bana baş, esas sizi boyun. merak ediyor. başım, boynum, gözüm sürekli bir ağrı, kulaklarımda özellikle sol kulağımda bir çınlama. Ben bu şikayetlerimden sonra çeşitli bölümleri gezdim. Fizyoterapi, göz Kulak, doktoruna burun, boğaz, gittim, göz gözümü doktoru. kontrol ettim, bir şey yok. İşte kulak burun boğaza gittim, sinüs tomoları, hiçbir şey yok. Fakat ağrı gittikçe şiddetlenmeye başladı. Sonuçta da bir vasıtayla Peki. hocama gelmeyi uygun buldum. Aslında bunların hepsi doğru. Yani ben de mesela bu tip semptomları hastadan aldığımız zaman, duyduğumuz zaman kulak burun boğazı önce görsün. Yani her branşta bunların hepsi değerlendirilip bir interdisipliner anlayışla biz bir şey bulamadık diyerek bizim bu semptomların üzerinde bir yol alabileceğimize inancımız artıyor o zaman. Yoksa biz bu rahatsızlıkları tedavi edeceğiz demiyoruz. Yani ben Evet bir önce diş diğer hekimi olarak- taraflara bir bakılıyor yani ben ama senin kulak çınlamanı geçireceğim diyemem, ben o konunun uzmanı değilim. Ancak o rahatsızlık bizim konumuzla alakalı diş tedavisinin doğru yapılmasıyla iyileşebiliyor. Şimdi biz yaptık, bir süreç yaşadın. Plak yapmıştık sana. Evet. 24 saat kullandın. Evet, 24 Peki saat dişlerin kullandım. aşırı derecede aşılmıştı. Neden? Çünkü Diş sıkıyordum. diş sıkma, gıcırdatma neredeyse yarıya kadar Evet, aşılmıştı. özellikle pandemi döneminde herhalde pandeminin de verdiği bir Stres. sıkıntıyla herhalde bunu daha da double yaptım. Tabii pandemi dönemi çok arttı, Aynen. diş sıkma, diş gıcırdatmalar. Biz şimdi bir plak sürecini ve uyumlama fizyoterapi sürecini sürdürdükten sonra şu anki durumunu anlatır mısın? o süreci de merak ettim. Ne yaptınız mesela burada siz plak hazırlandı onu kullanmaya başladık. Akrilik de değil mi hocam? Evet, yani Akrilik plaklar. çok Ha- sıkı oturan, üstünde Evet. yemek yenilen, yani sistemi rehabilite... Bir rahatsızlık yaşantınıza vermiyor yani. sizin Hayır plaklar. yani tabii ki o tam bir konfor yok, bir ağzınızda bir aparat oluyor ama herhangi bir şekilde hayatınızı hani deforme edecek hiçbir şey yok. Ben Normal mesela şu hayatımda. an baktığımda görmüyorum Ama onu. şimdi Şimdi farklı bir artık şeye geçtik hocam. Ha. Tabii, tabii. Yaklaşık 26 ay ben o plakları taktım. Bu dişleri hiç görünmüyordu, tamamen aşılmıştı. Şimdi geçiciler Evet. sürecindeyiz. Evet. Daha henüz tedavi sürüyor. Evet. Ancak bu plak tabii ki bir ağızda bir şey var yani onu kullanırken, ama bu kadar semptom yaşayan, bu kadar sorun yaşayan kullanırsın insanlara tabii ki. o plağı verdikten sonra ilk 1-2 hafta içinde adapte olduklarında bu sefer yaşam kaliteleri arttığından ötürü O o plağı ağrılar bir daha hemen ne zaman geçiyor? Mesela plak kullanmaya başladıktan ne zaman? kadar Yani zaman 3 ay sonra bir fark görebiliyorsunuz. Yani Hayrettin Bey'e de geliyordum burada fizyoterapi. Fizyoterapi Tabii, de tabii. desteği Çünkü de var. önce Mesela bunu ilk fizyoterapiye defa duyuyorum giriyordum. ben. Hani bir diş hekiminde fizyoterapi desteği. İkisi birbirinin tamamlayıcısı, çünkü yani bu bir ortopedik eklemler, kaslar var. Burada vücudun diğer kasları ilişkili, yani boyun kaslarıyla. Vücut da adapte olmuş ona. Dolayısıyla onu düzenlemek için bir manuel terapi desteğiyle o zaman işte çene doğru yerine doğru gelmeye başlıyor. Ve aslında bizim yaptığımız şey, sizin bu süreç içerisinde 3 aydır, 5 aydır bunu söylemiyoruz, hasta bilemiyoruz. Bazen ilk günden ağrılar geçiyor. Bazen bir haftada, bazen Tabii, 2 ayda, neye 3 bağlı? ayda. Ancak en önemlisi kasların gevşemesiyle zaten stres faktörü dediğimiz, hep strese bağladığımız şeyin biyolojik nedenlerini düzenlemiş oluyoruz.
Sanıyorum daha konforluyuz şimdi. Şimdi nasıl hissediyorsunuz? Şöyle, ben mesela eskiden sabahları kalktığımda boynumdan aşağısı böyle sanki diş sıkmaktan ötürü tahmin ediyorum. Hocam çok daha iyi bilir. Böyle kaslarım çok gergin oluyordu. Şimdi öyle bir problemim yok. Ya eskiye göre çok çok iyi. Herhangi bir kas içi enjeksiyon falan yapmadık bu arada. Yok, hayır, hiçbir şey. Sadece fizyoterapiye giriyordum uyumlamadan önce. Haftada bir, bazen 2 haftada bir uyumlamaya geliyordum. Fizyoterapiye giriyordum. Sonra Hayrettin hocam, Melih hocama bilgi veriyordu. Ondan sonra da uyumlamaya Bir rehabilitasyon süreci. Aynen. Evet. Uzun bir süreçti ama iyi Hayrettin bir şey. Bey'i de misafir edeceğiz bir gün. Onunla da sohbet edeceğiz. Bir seyircilerimiz bir sonraki bölümlerde bu konuyla ilgili çok daha fazla bilgilenecekler diye düşünüyorum. Ben Binur Hanım çok teşekkür ederim. Vallahi Ben çok teşekkür ederim. ederiz. Bir defa- İyi ki sağlığınıza Ay, kavuştunuz Ben bir yani. mesaj vermek istiyorum. Buyurun. Lütfen yani işin doğru hocalara, doğru yerlere başvursun hastalar. Bu gerçekten böyle bir günde, 2 günde geçecek bir şey değil. Biz hemen hemen 24-25 aydır hocamla birlikte bir yol alıyoruz. Ve ben bundan sonra da tekrarlayacağım düşünmüyorum. Toplumda çok yaygın bu rahatsızlıklar. Zaten sizinle ilk konuştuğumuzda da bu rahatsızlıklara çok ağırlık vermek istediğim Ben programda. size var ya yurt dışından kalkar gelirdim. Şu konuların böyle bir şeyle birbiriyle bağlantılı olduğunu Geliyorlar. görseydim. Yurt Çünkü dışından gelirdim. Hiç dünyada fark da etmez az yani. bilinen bir konu. Çok önemli. Ve strese bağladığımız için genelde aslında altında biyolojik nedenleri bulursak bir çözüm olabiliyor. Vallahi sevgili seyirciler, görüyorsunuz öyle güzel işinin ehli doktorlarımız, uzmanlarımız var ki ben galiba burada yaşayacağım gibi duruyor. Ama tabii ki gençlik rüzgarı da esmeye devam ediyor.